Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle her katı tel tel ayrılan çıtır çıtır lezzetiyle küt böreği tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabının içerisine 7 su bardağı unu alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz. İlk etapta 2 su bardağı su ekledim. Hamur toparlanana kadar biraz karıştıralım. Daha sonra suyunu azar azar ilave ederek yoğuralım. Ben toplamda 2,5 su bardağı ılık su kullandım. Ele yapışmayan orta yumuşaklıkta bir hamur olması gerekli. Hamurumuz iyice toparlandıktan sonra tezgahın üzerine alalım. Videoda gördüğünüz gibi en az 4-5 dakika kadar bu şekilde iyice yoğuralım. Hamurumuzu çok iyi yoğurmamız önemli. Yoğurma aşamasına özen gösterelim. Gördüğünüz gibi hamurumuz iyice yoğruldu. Pürüzsüz bir kıvam aldı. Sekiz eşit parçaya böldüm. Yumaklayalım ve un serpilmiş tabağın içerisine yerleştirelim. Üzerine buzdolabı poşetiyle örtelim. Yaklaşık 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Tezgahımızı birkaç kaşık sıvı yağla her tarafına gelecek şekilde iyice yağlayalım. Dinlenen bezelerimizi üzerine yerleştirelim. Videoda gördüğünüz gibi parmaklarımızla bastırarak yaklaşık pasta tabağı büyüklüğünde olacak şekilde açalım. Zaten çok kolay açılabilen bir hamur. ...250 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı kullandım. Yağımızın mutlaka oda sıcaklığında yumuşamış olması gerekli. Videoda gördüğünüz gibi sadece 4 adet hamurun üzerine bir miktar tereyağından alıp her tarafına gelecek şekilde parmaklarımızla sürelim. Daha sonra yağ sürmemiş olduğumuz bezeleri üzerine kapatalım. Kenarlarına biraz bastırarak yapışmasını sağlayalım.
Hamurlarımızı ikili olarak birleştirdikten sonra videoda gördüğünüz gibi üzerlerine biraz daha bastırarak ve her iki tarafına da tekrardan oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağımızdan sürelim. Bu aşamada içine sürdüğümüz kadar bol miktarda tereyağı sürmeyelim. Videoda gördüğünüz gibi hafifçe sürmemiz yeterli olacak. Daha sonra üzerlerini buzdolabı poşetiyle örtelim ve yaklaşık 1 saat kadar dinlenmeye bırakalım. Bu aşama önemli, lütfen dikkat edelim. Yaklaşık 1 saat kadar hamurlarımızı mutlaka dinlendirelim ki daha sonra hamurlarımızı açma aşaması kolay olsun. Hamurlarımızı 1 saat kadar dinlendirdim. Tezgahın üzerine tekrardan yağlayalım ve videoda gördüğünüz gibi hamurumuzu çekiştirerek açabildiğimiz kadar açalım. Hamurumuzu açma aşamasını büyük bir masanın üzerinde yapmanızı tavsiye ederim. O şekilde daha kolay ve incecik açabileceksiniz. Benim tezgahım biraz küçük geldi. Tezgahım küçük geldiği için açma aşamasında biraz zorlandım. Dediğim gibi sizler daha büyük bir masanın üzerinde açarsanız daha kolay olacaktır. Hamurumuzu incecik açabildiğimiz kadar açalım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi katlayalım. Tepsimizin büyüklüğü kadar katlamamız gerekli. Ufak yırtılmalar olursa sorun olmaz. Katlarken kenarlarda kalan kalın kısımları tekrardan açabilirsiniz. Daha sonra yağlanmış fırın tepsisine hamurumuzu yerleştirelim. Kalan 4 adet hamurumuzu da yine aynı şekilde açıp tepsimizin büyüklüğünce katlayarak videoda gördüğünüz gibi diğer açmış olduğumuz hamurun üzerine yerleştirelim. Ve son olarak dördüncü hamurumuzu da üstüne yerleştirdikten sonra elimizle biraz bastırarak yayalım ve düzeltelim. Daha sonra önceden ısıtılmış 175-180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişmeye bırakalım. Benim fırınımda 35 dakikada pişti. Böreğimizi fırından alıp tezgahın üzerine alalım. 5 dakika kadar ilk sıcağının çıkması için bekletelim. Daha sonra dilimler halinde keselim. Videoda da gördüğünüz gibi her katı tek tek sayılan, tel tel ayrılan nefis bir küt böreği oldu. Böreğimizi servis tabağına alalım ve üzerine biraz pudra şekeri serpiştirelim. Ve küt böreğimizi sıcak sıcak servis edelim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.